Bu videoda sizlere Sovyet video oyunları konusunu anlatacağım. Birçok insan video oyunlarının sadece Japonya veya Amerika'da doğduğunu zanneder, oysa ekranın arkasında bambaşka bir dünya vardı. Bu dünyada oyun yalnızca eğlence değildi. Bilimsel düşüncenin, kolektif emeğin ve teknolojik ilerlemenin de bir ürünüydü. İşte bu dünya Sovyetler Birliği'ydi. Bugün Tetris gibi küresel fenomen oyunların kökleri 1980'lerin Moskova'sında bir devlet bilgisayarında bir bilim insanının masasındaydı. Ancak Sovyet oyun tarihi bundan çok daha zengin. Çünkü o oyunlar yalnızca piksel dizileri değil, Sovyet dünya görüşünün de dijital birer yansımalarıydı. Sovyet bilim insanları sosyalist görüşü temel alarak bilgisayarların diğerlerinden ayrıcalıklı olacak şekilde bireyleri değil, bütün toplumu aynı oranda geliştirmesi gerektiğini savunuyordu. Sovyet oyun kültürü kapitalist dünyanın pazar odaklı anlayışından tamamen farklıydı. Oyun bir ticari kar ürünü değil, kolektif eğitimin ve bilimsel keşfin bir aracıydı. Elbette bu oyunlar grafiksel olarak günümüze göre oldukça basit kalıyor ama zihinsel olarak inanılmaz bir derinliklere sahiplerdir. Çünkü bir Sovyet video oyununun amacı oyuncunun adeta bir zombi gibi puan kazanmaya şartlanma olay değil. Aksine oyuncunun bilgi üretmesine, zihinsel yapısının gelişmesine katkıda bulunmaktı. Oyun sadece bireyin değil, tüm toplumun aklını geliştirir. Görüşü temel prensip olarak kabul edilmişti. Sovyet oyun geliştiricileri grafik sınırlamalarını yaratıcılıkla aşmayı bilmişlerdir. Batı oyunları görsel ihtişam peşindeyken Sovyet oyunları mantık ve stratejiyi öne çıkarıyordu. Bu oyunların hiçbirinde günümüzün oyunlarında olduğu gibi savaş, şiddet veya vahşi rekabetler yoktu. Bu oyunlarda amaç düşünmek, stratejik zamanlamalar yapmak, üretken olmak ve toplumun ilerlemesine yönelik akıl yürüterek hareket etmekti. Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı. Ancak onun dijital mirası günümüzde halen yaşamaya devam ediyor. Yani Sovyet oyun kültürü yalnızca tarih kitaplarında değil, ekranlarımızda da yaşıyor. Sovyet video oyunlarına kesinlikle sadece bir dönemin teknolojik ürünü olarak bakmamak gerekir. Onlar Sovyet toplumun zihninin bilimle birleşen hayal gücünün yansımasıdır. Sovyet mühendisleri oyun kavramını asla ticarileştirmedi, onu insanın düşünme biçimini geliştiren bir araç haline getirdi. Bugün Batı oyunları milyar dolarlık endüstri olarak görürken Sovyet oyun kültürü bize hala şunu hatırlatır: gerçek eğlence düşünmekten doğar.